Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Amerika'da yaşama, oturum alma dendiği zaman en çok akla gelen Green Card konusundan bahsetmek istiyorum. Tabii Green Card'ı aile üzerinden, iş üzerinden ve çekilişle almanın birden fazla yolu var. Özellikle iş üzerinden Green Card alma dediğimiz zaman sponsorluk konusu göz korkutabiliyor. Onun için bugün sizlere iş üzerinden Green Card yolu ama sponsor ve çekiliş gerektirmeyen EB1A olağanüstü yetenek ve EB2 Nation Interest Waiver dediğimiz sponsorsuz Green Card yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. EB1A olağanüstü yetenek Green Card başvurusu ile EB2 Nation Interest Waiver Green Card başvurularını aynı videoda değerlendirmek istememin sebebi genellikle bu Green Card başvurularının aynı kitle tarafından talep ediliyor olması ve bu kişilerin sponsorsuz bir şekilde Amerika'da başvuru yapabiliyor olmaları. Peki bu başvuruların ikisi arasındaki temel fark ne? Aslında bu iki başvuru alanında uzman, yetenekli kişilerin Amerika'da da aynı şekilde çalışmaya devam ettikleri takdirde alabilecekleri Green Card'lar. EB1A olağanüstü yetenek Green Card başvurusu isminden de anlaşılacağı üzere bulunduğu sektörde olağanüstü yetenek seviyesine çıkmış kişilerin Amerika'da da aynı alanda devam edeceklerini gösterdikleri takdirde başvuru yapabilecekleri bir Green Card başvurusu. Burada herhangi bir şekilde meslek kısıtlaması bulunmuyor. Gerek ticaret, gerek teknoloji, gerek akademi, gerek sanat, gerek spor alanında olağanüstü yetenekli olduğunuzu gösterebildiğiniz takdirde EB1A olağanüstü yetenek Green Card başvurusunu gerçekleştirebiliyorsunuz. EB2 Nation Interest Waiver Green Card başvurusu ise olağanüstü yetenek derecesinde bir yetenek aramıyor ama sizin o sektörde faaliyet gösteren diğer kişilere göre istisnai bir yeteneğe sahip olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Tabi burada beklentiler EB1A'ya göre daha düşük olsa da burada ikinci bir şart olarak yaptığınız çalışmaların Amerika'nın ulusal çıkarlarına faydalı bir alan olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yani siz kendi alanınızda bireysel olarak çok başarılı birisiyseniz, olağanüstü yetenekliyseniz bir Green Card başvurusu yapabilirken EB2 Nation Interest Waiver tarafında olağanüstü yeteneğe çıkmasanız dahi yaptığınız çalışmaların Amerika'nın ulusal çıkarlarına fayda sağladığını, yani akademi olabilir bu, tıp sektöründe olabilir, mühendislik sektöründe olabilir, o seviyede bir katkı sağladığını gösterebilirseniz burada da sponsora ihtiyaç olmadan kendi başınıza Green Card başvurusu yapabiliyorsunuz. Peki burada olağanüstü yetenek veya istisnai yetenek nedir? Bunu nasıl göstermek gerekiyor? Gelin isterseniz şimdi bunun detaylarına girmiş olalım. EB1A kategorisinde olağanüstü yetenekli olduğunuzu gösterebilmek için kanunun öngördüğü iki farklı yol var. Bunlardan birincisi Oscar gibi, Nobel gibi veya olimpiyat şampiyonluğu gibi çok üst derecede elde edilen tek seferlik bir başarı iken bunun yanında kanunun belirttiği 10 kriterden en az 3 tanesi sağlandığı takdirde de olağanüstü yetenekli olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu kategoride gerek ticaret alanında, gerek sanat alanında, gerek spor alanında, gerek teknoloji alanında birçok alanda başarılı olan kişiler bu kriterleri sağlayabilir. Bu kriterler örnek olarak ulusal veya uluslararası düzeyde elde ettiğiniz ödüller, rol aldığınız kritik görevler, bu yaptığınız çalışmalar çerçevesinde elde ettiğiniz ciddi miktardaki gelirler, üyesi olduğunuz dernekler, alana yaptığınız akademik çalışmalar ve bu şekilde yaptığınız çalışmalarla alakalı bir panelde veya bir hakem heyetinde jüri olarak bulunmuş olmanız bu kriterler arasında gösterilebilir. Tabii bu kriterlerden en az 3 tanesini sağlamak başvurunun onaylanması için yeterliyken biz avukatlar olarak en az 4-5 kriterin yazılmasını tavsiye ediyoruz. EB2 Nation Interest Waiver kategorisinde ise bu şekilde bir olağanüstü yetenek göstermeniz gerekmiyor. Burada önemli olan ya bulunduğunuz alanda yüksek öğrenim gördüğünüzü göstermeniz ya da istisnai yetenekli olduğunuzu göstermeniz. Yüksek öğrenimden kasıt master veya doktora gibi bir eğitim almış olmanız veya bir lisans eğitimi aldıysanız onun üzerine o alanda en az 5 yıl iş tecrübesi sahip olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde bu yüksek öğrenim şartını sağlayamıyorsanız istisnai yetenekli olduğunuzu gösterebilmek için kanunun öngördüğü 6 şarttan en az 3 tanesini sağlayabilirsiniz. Bunlar arasında belirli derneklere üyelikler, sertifikasyonlar veya 10 yıllık iş tecrübesi gibi aslında kolayca sağlanabilecek şeyler var. Burada bu şekilde yüksek öğrenim veya istisnai yetenek şartını sağladıktan sonra asıl önemli olan kısım yaptığınız çalışmaların Amerikan çıkarlarına faydalı bir alanda olduğunu göstermek. Amerikan çıkarlarına fayda aranırken burada yaptığınız çalışmaların nationwide yani ulusal çıkarlara fayda sağlaması gerekiyor. Burada ulusal çıkarları kastederken aslında tüm Amerika'daki herkesi ilgilendirenden ziyade yaptığınız çalışmaların bulunduğu alanı etkileyebiliyor olması gerek.
Örneğin yaptığınız çalışmalarla ilgili bir patentiniz var veya akademik yayınlarınız var. Bunlar o sektörü genel olarak etkiliyor, anlatabilirsiniz. Ama siz sadece bir şirkette çok önemli bir pozisyonda çalışıyorsunuz diye o şirkete yaptığınız katkıyı genel Amerika'nın ulusal çıkarlarına fayda sağlıyor olarak gösteremezsiniz. Bu şekilde Amerikan çıkarlarına faydayı anlattıktan sonra bu alanda sizin ilerleyebileceğinizin, Amerika'da da bu alanda çalışabileceğinizi ve geçmişte bu alanda başarılı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Burada da aslında EB1A'da kullandığımız kriterlere benzer kriterleri anlatabiliriz. Herhangi bir şekilde burada belirli bir sayıda kriter gösterme şartı olmasa da aldığınız ödüller, yaptığınız akademik yayınlar, bulunduğunuz roller burada da rahatlıkla anlatılabilir. Ve günün sonunda burada diğer iş üzerinden Green Card başvurularında aranan sponsor şartının sizin için aranmasının vakit kaybı olacağını, bir an önce bu yeteneğin Amerika'ya kazandırılması gerektiğini aslında bu başvuruda anlatmamız gerekiyor. Bu şekilde EB1A ve EB2 National Waiver Green Card başvurularının temel şartlarından bahsettikten sonra isterseniz başvuru sürecinden biraz bahsedelim. Başvuru sürecinde iki temel aşama var. Bunlardan birincisi I-140 aşaması dediğimiz göçmen dilekçesi aşaması. İkinci aşaması ise Green Card'a geçiş başvurusu olarak isimlendirdiğimiz, gerek Amerika içerisinde I-485 statü değişimi, gerekse Amerika dışında Amerikan konsoloslukları üzerinden konsolosluk süreci olarak takip edilebiliyor. Bu I-140 aşamasında aslında bu Green Card kategorisine ehil olduğunuzu, yani bu biraz önce bahsettiğimiz şartları sağladığınızı anlatmanız gerekiyor. Bu şartlar sağlandıktan sonra ikinci aşamada artık Green Card'a geçişle alakalı hem biyografik geçmişinizi, hem sağlık kontrollerini, hem de aile üyelerinizi dahil ettiğiniz aşama. Bu I-140 aşaması ile I-485 aşaması, eğer Amerika içerisindeyseniz aynı anda gönderilebilirken, zaman zaman vize bültenindeki beklemelerden dolayı sadece I-140 aşamasını gönderip I-485 aşaması için beklemeye tabi olabiliyorsunuz. Burada bekleme sürelerinde Green Card'ın türleri de önemli oluyor. Onun için bir kişi bize geldiğinde EB1A kategorisi veya EB2 National Waiver kategorisinin hangisinin daha uygun olduğuna karar verirken aslında bu vize bekleme sürelerine de dikkat etmiş oluyoruz. Sonuçta ikisi de Green Card almanın yöntemi ve birbirine herhangi bir şekilde üstünlüğü yok. Önemli olan bir şekilde Green Card alabilmek. Ama bu Green Card'ın süreleri bu kategorilere göre belirlenmiş oluyor. EB1A kategorisi, EB2 National Waiver'a göre daha hızlı diyebileceğimiz, çok fazla beklemeye takılmayan bir kategori. Ama önemli olan burada Green Card alabilmek olduğundan dolayı sizin özgeçmişinizi değerlendirip hangisine uygun olduğunuza iyi bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Zaman zaman bu iki Green Card kategorisiyle alakalı iki tane başvurunun gönderildiğine de tanık olabiliyoruz. Burada eğer iki başvurunun ikisi de onaylanırsa hızlı olandan devam etme imkanı varken, eğer hızlı olan kabul edilmediyse de diğerinden devam etme imkanı yakalayabilirsiniz. Eğer vize bülteni güncelse bu başvuruları Amerika içerisinde takip etmenin bir diğer faydası ise I-485 statü değişimi başvurusuyla birlikte aynı zamanda çalışma kartına ve seyahat iznine de başvuru yapabiliyor olmanız. Yani Green Card'ı beklerken Amerika içerisinde bir yandan çalışmaya başlayabilir, bir yandan da uluslararası seyahatlerde bulunmaya başlayabilirsiniz. Tabii bu süreleri konuşurken müvekkillerimizden aldığımız en çok soru ise bu süreçleri hızlandırmanın bir yolu var mı? I-140 aşamasında başvuruyu gönderirken devlete ekstra $2.500 hızlı işlem ücreti ödeyerek EB1A kategorisine 15 gün içerisinde, EB2 National Waiver kategorisinde ise 45 gün içerisinde sonuç almak mümkün. Tabii I-140 kategorisinde hızlandırmanın mantıklı olup olmadığını bir sonraki aşamayla alakalı vize bülteninin güncel olup olmadığına göre avukatınızla birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer vize bülteninden kaynaklı zaten ciddi bir bekleme süresi olacaksa bu aşamada ekstra masraf yapmanın bir faydası olmayabilir. Başvuru sürecine değindikten sonra bu başvurulara aile üyeleri ne zaman ve nasıl dahil oluyor ondan da bahsetmek istiyorum. Aile üyelerinden kasıt eşler ve 21 yaşından küçük çocuklar. Bu başvuruların ikinci aşamasında, yani Amerika içindeyseniz I-485 başvurusunun bir parçası olarak, Amerika dışındaysanız konsolosluk sürecinin parçası olarak ailenizle ilgili başvuruları da ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde siz ve aile üyeleriniz Green Card'dan faydalanabiliyor. İlk aşama olan I-140 aşamasında herhangi bir şekilde aile ile ilgili bir beyanda bulunulmuyor. Bu aşamada daha çok sizin geçmişiniz ve geçmişinizdeki başarılarınız değinilip bu Green Card kategorisine ehil olup olmadığınız değerlendiriliyor. Bu videoda genel olarak EB1A ve EB2 National Waiver, yani sponsorsuz ve çekilsiz Green Card yollarından bahsettim. Bu kategorilerin hangisinden Green Card aldığınızın bir önemi yok. Önemli olan bir şekilde Green Card'a ulaşabilmek. Bu kategorilerin hangisinin sizin için uygun olduğunu özgeçmişinizi değerlendirerekten karar verilebilir.
Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.